Sabahın ilk ışıklarında buluşma yerinde toplanıp araziye başlıyoruz. Hava güneşli. Yağmur bugün de yok. Seviniyoruz. Hedef 4 divan ve yırtıcıları. Ben biraz diğer ötücülerle de ilgilenmek istediğimden ve 3 araba gezmek her birimiz için engeller oluşturacağından günün ilk kısmına ayrı ayrı ama sürekli irtibat halinde başlıyoruz. Karşıma ilk çıkan karabaşlı çinti oluyor. Kendi renkleri zaten çok güzelken bir de yeşil fonun önüne denk gelince keyfim katlanıyor. Hele bir de buna ötüşü eklenince daha sabahın ilk anlarında doyuyorum. Yolun devamında bir şahin beni bekliyor. Aslında beni değil, sabah kahvaltısı için avını bekliyor. Sessizce tünemiş bir ağacın üstüne. Işık çok güzel burada. Çeşit çeşit kuşları görüntüleyerek yukarıya ulaşıyorum. Akbaba lokantasında arkadaşlarla buluşuyoruz. Ama etraf yine dünkü gibi bomboş. Biraz bekleyip sabah ayrı ayrı gördüklerimizi değerlendirip yine ayrı ayrı yola koyuluyoruz. Kır incir kuşu sessiz. Ötüşünü duymuyorum ama en azından kaçmıyor ve biraz görüntü almama müsaade ediyor. Derken dünkü gibi büyük bir kuşun geçişini ön camdan görüyorum. Hemen atıyorum kendimi dışarı. Ve yine yanılmıyorum. Akkuyruklu kartal. Bu sefer biraz daha yakınım. Eyvah, yine mi geçiş yapacak derken bir anda dönüşe başlıyor. Heyecanlanıyorum. Video kaydını hiç bozmuyorum. Ve bu müthiş süzülüşle ilerideki bir ağacın dibine iniyor. Gerçekten müthiş bir kuş. Tam bir kartal. Hemen haritamı açıyorum. Oraya yaklaşmam lazım. Bir yol görünüyor ama bağlantısını seçemiyorum. Bu fırsat kaçmaz deyip yol olmayan bir yerden aracıma güvenerek ilerliyorum. Yola da kavuşuyorum ama gittiğimde onu orada göremiyorum. Ben yola odaklanmışken gelen bir köpeğin onu kaçırdığını anlıyorum. Bu heyecan bile başlı başına yeterli. Yola koyuluyorum. Yine Bünüş'e doğru hareket ediyorum. Dünkü güzel tecrübemle diğer arkadaşlarımla da orada buluşmayı kararlaştırıyoruz. Gözüm yine dere kenarlarında. Kızıl kırlangıçları gördüğüm noktaya geliyorum. Benim taş kuşlarını yine ağızları dolu vaziyette görüyorum. Akgerdanlı ötleyen ise çekingenliğini bırakmış. Bu ikinci günümüz artık. Dünkü kuşlara ilaveten sarı kuyruk sallayana da videosunu alıyorum. Kızıl kırlangıçları gruptan konuşunca Onur ve Nur o noktaya geliyor. Ben de o sırada kızıl kırlangıçlara fotoğraf ve video alıyordum. Birlikte devam ediyoruz çekime. Nur biraz zor bir gece geçirmiş, keyifsiz gibi. Ayrıca tüm ekibin karnı da acıkmış görünüyor. Akbabalar beklediğimiz şekilde kendilerini gösteriyor ama hareketleri kısıtlı. Hem istediğimiz yoğunluğu bulamıyoruz hem de aramızdaki mesafe fazla. Hepsi birleşince Bünüş arkasında gözüme kestirdiğim bir noktaya hareket ediyoruz.
Bir kahve her şeyi değiştirir diye düşünüyoruz. Yolda Nur, Onur ve Ebru boyun çeviren görüp biraz onunla vakit geçiriyorlar. Bense su kenarında kahvaltıya uygun bir yer keşfediyorum. Onlar da katılınca kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Önce masa kurulumu, ardından kırmızı kareli masa örtüsü. Arkadaşlarıma filtre kahve yapmak istiyorum. Getirdiğim çekirdekleri öğütmeye başlıyorum. Nur ise babasının kendi yaptığı sucukları kesip ızgaraya dizmeye başlamış. Onur mangalcımız. Köz için odun yakıyor. Trabzon ekmeğini kesmeden önce Onur'la ona bir fotoğraf alıyoruz. Daha tadına bakmadan mutlu oldu bile. Ekmeğin simitini kim yedi o an hatırlamıyorum ama gününe pozitif etki yaptığından eminim. Hayır, bu bıçak bile koyun boğazları gibi. Su kenarındaki bu güzel yer iyi geliyor hepimize. Kameraya çekilince 3 tane koyuldu. Görüntülerde bir Murat Saltık videosu kolay olmuyor arkadaşlar. Hep beraber kahvelerimizi içerken ekmek arası sucuğumuzu tadıyoruz. Kahvaltımızı bitirmemizi beklermişçesine üzerimizden bir alasığırcık sürüsü geçiyor. Biraz ilerimizdeki ağaca konuyorlar. Hemen makineleri alıp peşlerine düşüyoruz. Biraz yaklaşmamıza müsaade ediyorlar ama ilk kayıtlar başarılı değil. O sırada bir başka grup daha geliyor. Şaşırıyorum. Alasığırcık grubu görmüştüm ama bu kadar büyüğünü değil. Ağaçlardan yere inip orada besleniyorlar. Biz biraz yaklaşmayı deneyince de kaçıyorlar. Aniden üzerimize doğru sinirli bir şekilde gelen çoban köpeğini görünce uzaklaşma sırası bize geliyor. Yerimize döndüğümüzde Onur'un sesiyle irkiliyoruz. Akkuyruklu! Dur! Akkuyruk! Benimki yine yanıma gelmiş. Ağaçların üstündeki bak uçuyor. Kartallar yüksek uçar denir ya, işte o sözün hakkını verircesine üzerimizde büyük daireler çiziyor. Onu tekrar görmek çok güzel. Ama artık daha yakın pozlarını almak istiyorum. O koca gagayı yakından görmem lazım. Biz ona odaklanmışken birkaç alasığırcık grubu daha geliyor. Hangisine bakacağımızı şaşırıyoruz.
Makineyi ne zaman yere bıraksam bir alasığırcık grubu üzerimizden geçiyor. Gülüyoruz artık bu duruma. En son o siz misiniz bizimle dalga geçen diyerek arkalarından fotoğraflar çekiyorum. Toplama vaktinin de geldiğini anlıyoruz. Şimdi hedefimiz Doğancı tarafında bir yer. Varış noktasında ilk dikkatimi çeken Arap sümbülleri oluyor. Öyle güzeller ki. Rüzgarla dans ediyorlar. Biraz kuşlara ara verip onları fotoğraflıyorum. O arada ben de fotoğraflanmışım meğer. Bu noktada yırtıcıların geçişini bekliyoruz. Önce pek bir hareket yok ama küçük kartal bize merhaba diyor. Ardından ileriki bir tarlada Kızıl Şahin'in yakaladığı bir fare ile uçuşunu kaydediyorum. Uzakta bir tepede oturup onu yemeye başlıyor. Başka bir tanesi de rüzgarı kullanıp havada asılı kalarak aşağıları kontrol ediyor. Burası hareketlenmeye başlayınca sandalyelerimizi çıkarıp oturuyoruz. Biraz keyfi hak ettik. Yoldan aldığım leblebi yanında vişne sularımızı içiyoruz. Bir yandan da gelen kuşları fotoğraflıyoruz. Kara akbaba, gökdoğan, atmaca, kızıl şahin, şah kartal gelenler arasında. Rüzgar birden şiddetini artırıyor ve hava kararmaya başlıyor. Planımız buradan Yeni Çağ'a doğru ilerlemekti ama yağmur yağacak gibi. Ve yağıyor da. Hatta dolu yağıyor. Gök gürültüsü, şimşek derken kendimizi otel yanındaki bir lokantaya atıyoruz. Yağmur şiddetini artırıyor. Artık bu saatten sonra durumun değişmeyeceğini anlayınca dinlenmek üzere herkes odasına çekiliyor. Bugün biraz erken bitiyor maalesef. Ama odada yapılacaklar var. Hatta bu dinlenmek için iyi bir fırsat olabilir. Hafıza kartını aktarıp hem yedekleme yapıyorum hem de kayıtlarımı inceliyorum. Yarın için programı gözden geçirip uykuya teslim oluyorum. Ertesi sabah yine 5:30 sularında kalkıp tek başıma otele yakın farklı bir noktaya gidiyorum. Arkadaşlarım henüz uykuda olmalı, mesajlara cevap gelmiyor. Murat abinin söylediği bu yer çok güzel gerçekten. Güneşin doğuşunu seyrederken bir orman ağacı ağaç kakan bana merhaba diyor. Aslında bu güçlü gagasıyla asırlık ağaçlara yaptığı vuruşlardan gelen ses. Biraz onunla vakit geçiriyorum. Kocabaş arıyorum ama göremiyorum yine. Bir dişi şakrak uzağımda bir noktaya konup ilerliyor. O da çok kalmıyor benimle. Orman kuşlarının birçoğunu duyuyorum ve görüyorum. Bir yandan da Güner ile haberleşiyoruz. Aramıza katılacak birazdan. Hem onu hem de yanında getireceği çilek ve fıstıkları bekliyoruz. Ama beklerken de zamanı değerlendirelim diye Anadolu sıvacısının olduğu yere kadar tekrar gidiyoruz. Alana adım atar atmaz 2 kara çaylak görüyoruz üzerimizde. Hemen arabadan iniyorum ve kayda başlıyorum.
Birinin ayağında bir şey görüyorum ama ne olduğunu tam çıkaramıyorum. Üzerimize daireler çizip gözden kayboluyorlar. Ekip tamam. Neredesin ya? Geliyorum, geldim, döndüm. Yok. Baştan. Güner de aramıza katılınca Anadolu sıvacısını fotoğraflıyoruz. Ardından alandaki diğer kuşlara bakıyoruz. Guguk, bahçe tırmaşık kuşu, sığırcık gibi türleri görüyoruz. Güner'in getirdiği enfes çileklerden yiyip bir an önce kendimizi yukarılara atıyoruz. Kara ağaç kakana bir kez daha bakmak istiyoruz. Dün geceki yoğun yağış yolun toprak olan kısmını balçık hale getirmiş. Kaya kaya ilerliyoruz. 4 çeker sistemin avantajıyla ben problem yaşamıyorum ancak bir noktadan sonra arkadaşlarımın geçemeyeceği bir noktaya geliyoruz. Arabalardan birinin batmasıyla kaybedeceğimiz zamanı göze alamayıp o noktada kara ağaç kakan için bekliyoruz ancak bir sonuç alamıyoruz. Rakım olarak yüksek olan bu noktada hava da kararmaya, yağmuru hissettirmeye başlayınca dönüşe geçiyoruz. Düşüncemiz ısınan hava ile akbabaların yükselmeye başlayacağı saatte 4 divanda olmak. 4 divana bu sefer farklı bir noktadan gidiyoruz. Yolumuz üzerindeki göletlere bir bir uğruyoruz. İlkinde yavrularıyla sakin sakin gezen bir yeşilbaş anneye rastlıyoruz. Alanda çeltikçi, sığır balıkçılığı, sakar mekeler var. Birkaç kaplumbağa güneşlenmek için yüksekçe bir noktaya tırmanmış. Ara ara yağmur yağıyor, ardından güneş çıkıyor. Hava da tam karar verebilmiş değil aslında. Yeniden Akbaba lokantasındayız. Biraz rüzgar var. Ben bile yağmurluğumu giyiyorum. Şarkartal ve Kara Akbaba bizi ilk karşılayanlardan. Farklı noktalarda yoğun kuş uçuşu görünce hemen o tarafa doğru hareket ediyoruz. Hava belli ki yağacak. Kalan zamanı mümkün olabilecek en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan kuşlara bakıp bir yandan gidilecek yerleri plan yaparken aniden bir arı şahini karşımıza çıkıyor. Tepenin arkasından belirip karşısında bizi görünce o da şaşırıyor muhtemelen ama bozuntuya vermeden yoluna devam ediyor. Onun gittiği yöne bakınca üzerimize gelen büyük bir kuş görüyoruz. Tabii ki bu beyaz kuyruğuyla ak kuyruklu kartal. Benimki yine yanımızda. Bu sefer daha da yakın geçiyor üzerimizden. Hiç acelesi yokmuş gibi davranıyor. Biz de ona bir tehdit değiliz. Hayran hayran seyredip karelerini alıyoruz. Ani bir manevra ile arkamızdaki yamaca doğru ilerliyor. Dikkatli baktığımızda az önce uçuş yapan kara akbabaların o yamaçta dinlendiklerini görüyoruz.
Yamacın altında bir tesis var. Tesis varsa yol da vardır deyip atlıyoruz arabalara. Kara akbabaları yerde otururken görüntüleyebiliyoruz. Bazıları uçuşa da geçiyor. Keyfimiz katlanıyor. Ama daha fazla yaklaşma imkanımız yok ne yazık ki. O sırada tesisin arkasından daha beyazca olan bir kuş havalanıyor. Hemen küçük baba olduğunu anlıyoruz. O da kayıtlarımız arasında yerini alıyor. Kara akbabalar yavaş yavaş alanı terk ediyorlar. Biz de artık tamam diyoruz. Dün uğradığımız Doğanca'ya tekrar gitmeye karar veriyoruz. Ama ilerlemek ne mümkün? Dünkü ala sığırcık sürüsü olsa gerek yine karşımıza çıkıyorlar. Onlarcası küçük ağaçlarda ya da yerlerde beslenme halinde. İlk başta biraz çekinikler ama sonrasında oldukça toleranslı davranıyorlar. Çok güzel karelerini ve videolarını alıyoruz. Şimdi yeni çağa doğru ilerlemek istiyoruz ama biz planlarımızı yaparken yağmur başlıyor tekrar ve bu sefer duracak gibi görünmüyor. Yolda ufak tefek zaman kayıpları da yaşadıktan sonra arkadaşlarım onlara teklif ettiğim Mengen'e gitme oylamasına tamam diyorlar. Bu saatten sonra en güzeli leziz bir yemek yemek. Osmanlı mutfağına aşçılar yetiştirmiş Mengen'e bu kadar yakınken gitmemek de olmazdı zaten. Yoğun yağış altında Mengen'e ulaşıyoruz. Yemekler gerçekten çok güzeldi. Üzerine birkaç bardak çay içiyoruz, sohbet ediyoruz ve ayrılık vakti geliyor. Hava durumunu sürekli takip etmek, ha yağdı, ha yağacak diye planları değiştirmek, bir yandan da öngörülerin doğru çıkarak yağmurun yağması biraz da motivasyonumuzu düşürmüş olabilir. Şimdi önümde eve doğru 10 saatlik bir yol var. Arkadaşlarımla vedalaşıp yavaş yavaş yola koyuluyorum. Eve dönüş yolunda karşıma çıkan, yolun ortasında durmuş güneşlenen, bitlenen bu köpeğin rahat davranışlarını da videomun sonuna iliştirmek isterim. Bir sonraki gözlemde görüşmek üzere.